Masmavi Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün şahane bir tencere yemeği tarifim var. Çok seviyorsunuz. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için yaklaşık 1 kilogram kabak kullanıyorum. Tabii ki siz bütün malzemeleri aile büyüklüğünüze göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi kabakları ben daha önce yıkayıp hazırlamıştım. Bir tatlı çatalı yardımıyla üzerine böyle basarak çizikler atıyorum. Bu yemeğinizin içinde şık bir görüntü oluyor. Yani pijama şeklinde soymanıza gerek yok. Bakın sevgili arkadaşlarım, çatalla çizik atarak bitirdim. Şimdi çizerken malzeme çıktığı için kabukları tekrar bir yıkayıp getirin. Kızartırken zorluk çıkarmasın. Şimdi yıkayıp getirdim. Her bir kabağımızı doğrayarak yemeğimiz için hazırlıyorum. Şimdi önce ilk baş kısmını ve son kısmını çok az, yani ziyan etmeyin, doğrayıp kenara atıyorum. O kabağı da bu şekilde 4'e bölüp onu da ortadan 2'ye bölerek hazırlıyorum. Hemen belirteyim sevgili arkadaşlarım. Biliyorsunuz ben yemek tariflerinde yemek malzemelerini öyle mıncık mıncık küçücük ufak tefek doğramıyorum. Hep büyük büyük yemeğin içinde ne olduğu görünmesi hoşuma gidiyor tercih olarak. Tabii ki arzu ederseniz daha da böyle minik minik doğrayabilirsiniz. Şöyle 4'e bölüp doğradım. Baktınız ki bir tanesi çok büyük ve dombili oldu. Onu tekrar ortadan keserek inceltebilirsiniz. Çünkü her kabak farklıdır. Belki elinizdeki kabak birazcık şişkodur. Ve bütün kabakları aynı şekilde doğrayıp hazırladım. Yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Ocağımızda tavamızın içerisine yarım su bardağı kadar sızma zeytinyağımızı alalım. Bu tarifte zeytinyağı kullanın lütfen. Tereyağı kullanmıyoruz. Çok güzel bir yemek. Zeytinyağını biliyorsunuz. Öyle hemen kalori demeyin. Yani yarım çay bardağı her gün için deniliyor. Yarım su bardağı zeytinyağını, yani ben onu gram olarak da açıklama bölümüne ekleyeceğim. Zeytinyağımız kızdıktan sonra kabağımızın yarısını ilave edelim. Ve kaşığımızla çok hızlı değil, hafiften bir karıştırıp her tarafını güzelce kızartalım. Yani yarım pişireceğiz. Tam olarak kızartmıyoruz. Buradaki amacımız yemeğimize lezzet katmak. Yani kızartmadan yaparsak haşlama yemek gibi oluyor. Bu şekilde yaparsanız inanılmaz bir lezzet oluyor. Güzelce her tarafını şöyle hafif hafif arada çevirerek kızarttım. Bakın sevgili arkadaşlarım. Yani yüzeyini kızarttık ama böyle iyice pişirmenize gerek yok. Kızartma işlemini yaptıktan sonra kenara alıyorum. Kalan kabağın da hepsini aynı şekilde kızartarak hazırlıyorum. Bu arada sevgili izleyicilerim, beni uzun zamandır takip edenler bilir. Tariflerimi mevsiminde olan sebze, meyvelerle yapmaya özen gösteririm. Şimdi de kabak bol, güzel mevsimi. Bu yemeği yapabilirsiniz. Zeytinyağlı olduğu için son derece de lezzetli. Şimdi hemen ikinci turu da aynı şekilde yarım kızartarak kenardaki tabağın içerisine alıyorum. Alttaki zeytinyağını görüyorsunuz. Yani yemeğimizi komple onunla pişireceğiz. Şimdi ocağın derecesini biraz kısın. Zeytinyağımızın içerisine 300 gram çift çekilmiş veya tek çekilmiş dana kıymamızı ilave edelim. Şimdi ben bunu böyle buzluğa attığım için çıkardığınızda böyle olabilir. Onu bir tahta kaşığın ters tarafıyla basarak tamamen böyle birbirine tutunmuş ya, onu tamamen böyle serbestleştirin. Bu şekilde yaparsanız yağ ile temas edince zaten bakın böyle tane tane ayrılıyor. Şimdi kıymamız suyunu salıp iyice çekinceye dek güzelce pişirelim. Bir tatlı kaşığı tuz. Arzu ederseniz biraz da acı pul biber ilave edebilirsiniz. Ben acı çok sevdiğim için ekledim ama tercihinize bağlı. Birazcık daha soteleyelim, tamamen suyunu çektirelim. Bakın hala suyu var sevgili arkadaşlarım. Bunu mutlaka çektirin. Size hemen göstereceğim. Şöyle iyice karıştırdım, bakın. Suyunu tamamen çekti. Sadece şu an zeytinyağımız var. Hiç su yok. Çok önemli bir detay. Lütfen suyunu çekmeden soğanı ilave etmeyin. Piyazlık olarak doğramış olduğum bir tane büyük kuru soğanı bu aşamada ilave edelim ve güzelce soğanımızla birlikte sotelemeye devam edelim. Bakın soğanınız böyle hafif pırıl şeklini alsın, sönmüş olsun. Yani burnunuza soğan kokusu gelsin. Hemen size gösteriyorum. Bakın bu kıvama gelmişse tam istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Bu arada sevgili arkadaşlarım, yemek pişirmek
Öyle hepsine atmakla olmuyor. Sıralamayı aynı şekilde yaparsanız çok lezzetli yemekleriniz olur. Bu aşamada 3 diş doğranmış sarımsağımızı ilave edelim. Şöyle bir karıştırın. Burnunuza sarımsak kokusu gelince tamamdır. Yani çok sotelemeyin. Yani sarımsak öyle bir sebze değil. Burnumuza sarımsak kokusu geldikten sonra 1 su bardağı benim geçen yaz hazırladığım domates püresini ekledim. Sizde de varsa ekleyin. Yoksa 1 su bardağı kabuğu soyulmuş ve rendelenmiş domatesi bu aşamada ilave edin. Ve güzelce soteleyin. Böyle domatesin o ekşi tadı bir gitsin. Soteledik. Şöyle bir taşımda kaynattık. Bakın tam istediğimiz gibi. Şimdi bu aşamada tadına tuzuna bakabilirsiniz. Arzu ederseniz tuzunu ilave edin, biraz acısını ilave edin. Şimdi daha önce kızartıp hazırlamış olduğumuz kabaklarımızı ilave edelim. Hemen belirteyim. Bu yemeği yaparken, karıştırırken böyle çok hızlı, sert hareketlerle karıştırmayın. Böyle benim gibi havalandırarak karıştırın ki kabaklarımız tane tane formunu bozmadan yemeğimizin içinde kalsın. Yemeğimize asla su eklemiyoruz. Kabağımızı yarım kızarttığımız için şimdi pişme esnasında kendi suyuyla, kendi buharıyla pişecek bir yemek. Hiç su eklemeden bir karıştırıp kapağını kapatalım ve 10 dakika sonra bir kapağını açıyorum. Tekrar çok dikkatli bir şekilde tekrar bir karıştırıyorum. Yani altını üstünü bir karıştıralım ki her taraf eşit bir şekilde sosun, kıymanın lezzetini alsın. Düzeltiyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte yani ortanın bir altında 10 dakika pişirip yemeğimizi bitiriyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, şu an tencere yemeğimiz hazır. Görüntüsünü görüyorsunuz. Hiç su eklemedik. Ona rağmen son derece çok güzel, kıvamlı bir yemeğimiz var. Şimdi kenara alıyorum ve sunum için hazırlıyorum. Bu tarz yemekleri pişirdikten sonra bir 20 dakika dinlendirirseniz çok daha güzel olur. Ben de bir 20 dakika dinlendirdim. Kıymalı, zeytinyağlı kabak yemeğimiz servis için hazır. Hemen şöyle size bir gösterip büyük bir zevkle doku testi olur mu? Olur yani. Yapacağım doku testi. Başka çare yok. Sevgili arkadaşlarım, böyle yazın tencere yemeklerini çok seviyorsunuz. Hava sıcak, fırın kullanmamak için. Bugün de geçen defa patlıcanlı bir tencere yemeği vermiştim. Muazzam geri dönüşler aldım. Bugün de sizlere bir kabak, tencerede bir kabak yemeğinin tarifini sundum. Bakar mısınız? Yani öyle kabakların büyük büyük olması da bence ayrı bir güzel oluyor. Yanına sarımsaklı yoğurt ve ekşi maya ekmeğimle servis ettim. Kabaklarımız lokum gibi pişmişti. Kıymanın, soğanın, sarımsağın lezzeti de böyle birbirine geçişmiş. Hiç kabak yemeyenlerin bile böyle ekmeğini batırarak yiyebileceği bir yemek oldu. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.